Selamlar, bir Malezya sabahından daha merhabalar. Bu üçüncü otelim. Kalıcı bir yer hala bulamadım. Üçüncü otelimdeyim. Bugün 8. gün. Günleri artık saymayacağım ama gün olarak bugün 8. Ve böyle bir yerdeyim. Otelim biraz eski gibi ama çok egzantrik bir otel. Hoş bir otel. Gayet hoş bir yer. Sadece biraz odalar küçük. Minimalize oluşturulmuş odalar. Minimalize derken şöyle. Güzel bir tasarım aslında. Mantıklı bir tasarım ama tabii sığmıyoruz. O ayrı bir konu. Otelin bir tek kişilik yatak boyutu düşünün. Onun sığacağı kadar bir oda. Biraz daha uzun. Normal tek kişilik yataktan 1 metre kadar daha uzun ama genişlik olarak o kadar. Ne yapmışlar? Altta masa sandalye var. Bir tane merdiven koymuşlar. Merdivenden çıkıp direkt yatağa yatıyorsun. Çekecektim ama unuttum odayı çekmeyi. Daha sonra gösterebilirsem gösteririm. Bugün ne yapıyoruz? Tanıştığım İngiliz arkadaşlarla bayağı bir gezdik. Dün de bayağı gezdik ama dün yağmur olduğu için kameramı almadım yanıma. Aksilik yağmur durdu ondan sonra. Çok güzel yerlere de gittik. Daha sonra tekrar gidip oraları çekmeyi düşünüyorum. Bugün de Putrajaya, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Putrajaya diye bir yere gideceğiz. Orası da farklı bir eyalet ve farklı bir bölge. Ve çok hoş bir yer. Çok güzel bir park var. Çok güzel bir cami var. Orayı gezeceğiz beraber Bet'le. Fakat yarın gidelim dedi ama hala aramadı. Saatte burada 11'i çeyrek geçiyor. Henüz dönüş yapmadı. Ben de sıkıldım. Biraz yürüyüşe çıkacağım. Eğer dönüş yaparsa buluşur gideriz. Evet, otelin burası. Bestow Butik Otel diye geçiyor. Çok KLCC'ye çok yakın değil ama yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar ama olsun. Yine de güzel bir yer. Ama şunu gördüm, her otelde, her kaldığım yerde artılar eksiler oluyor. Burası yine aralarında en iyisi diyebilirim. İlk kaldığım otelde kokuyla ilgili bir problem vardı. İkinci kaldığım yerde çamaşır makinesi yoktu. Zaten onu aslında bu benim hatam. Yani hiç bakmamıştım. Vardır diye düşünmüştüm. Buzdolabı, televizyon vesaire her şey vardı ama ütüsüne kadar vardı ama çamaşır makinesi yoktu. O yönden biraz sıkıntı oldu. Üçüncü kaldığım yerde de sıkıntı çok minimalize yapılmış ve tuvaletle duş alınan yer aynı yerde. Ben de biraz titiz biriyim. Hiç sevmiyorum böyle kıyafetlerimin ya da havlumun böyle bir yerlere sürülmesini. Biraz sıkıntı oluyor. Ama yani yapılacak bir şey yok. Mümkün oldukça ucuza, mümkün oldukça temizini arıyoruz. Ama olduğu kadar. 8. gündeyiz. İyice alıştım buraya. Dediğim gibi, daha önce de bahsettiğim gibi herhangi bir problem yok. Gayet güzel. Evet, İngilizcem çok iyi değil ama çat pat gidiyor. İngilizceyi bilmesem bile, yani bir kelimeyi bilmesem bile insanlarla anlaşabiliyorsun. Bu çok da zor değil. Özellikle Bet
çok anlayışlı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani bir şey daha söylemeden kaşımdan gözümden bile anlayabiliyor bazen. Yani İngilizce öğretmeni zaten kendisi. Ama İngilizce ile de ilgili değil bu. Yani anlıyor yani. Bilmiyorum. Gayet iyi. Tabii bu turist grubu biraz... Turist grubu derken oraya da aydınlık getireyim. Aslında bir turist grubu değil. Şöyle... ben 7-Eleven'da Bet'le tanıştım. Ertesi gün Batu Chavez'e gidelim mi dedi. Tamam gidelim dedim. O da o gün akşam başka kişilerle tanışmış. Yarın işte Batu Chavez'e gideceğiz demiş. Onlar da biz de gideceğiz demiş. Derken öyle bir grup olduk. İşte bir WhatsApp grupları var. 15 kişilik bir gezgin grubu. Oraya dahil ettiler beni. Aşağı yukarı yarısı İngiliz, diğer yarısı karma, İngiliz ağırlıklı. Ama hiçbiri beraber gelmemiş yani. Yani ikili gelen birkaç grup var ama yani genel olarak belli bir grup değil. Herkes farklı yerden gelmiş, farklı yere gidiyor gibi bir durum var. Bu da benim için iyi oldu. 2-3 gündür bol bol İngilizce konuşma, hem de direkt İngilizlerle İngilizce konuşma fırsatı yakaladım. Bu iyi bir şey. Evet, trenimiz geçiyor. Bu da böyle yukarıdan yürüyen bir tren. Çok hoş bir hava katıyor şehre. Artık navigasyon kullanmıyorum diyebilirim. Dışarıda bilmediğim bir yere gitmediğim sürece. Hatta yolları yani ayaklarım kendi götürüyor gibi bir durum var. Artık öğrendik yani neyi nerede, nasıl, nereye nasıl gideceğim, nereden ne alınır aşağı yukarı öğrendik. Yemek konusunda sıkıntı çekiyor muyum? Evet, biraz çekiyorum. Niye? Her istediğin her yerde bulamıyorsun. Belli yiyecekler belli yerlerde var. Hazır yiyecekler tüketen birisi değilim. Öyle bir handikapım var. Hazır yiyecek tüketmiyorum. Ne gibi? İşte Hazır Noodle'lar vesaire. Zaten Bet'le de öyle tanıştık. 7-Eleven'da oturuyordum ben. O da Hazır Noodle alıp geldi, işte hazırladı, geldi yanımda oturdu. Orada bir nasılsın dedim. 4 gündür beraberiz. Biraz elimde kaldı gibi bir durum oldu ama tabii benim için çok değerli. Neden değerli? Çünkü İngilizce konuşmak için yani zaman geçirebileceğim birileri lazım. Buradaki insanlar, herkesin işi gücü var. Ama işte turist olan arkadaşlar zaten gezmeye gelmişler. Ben de onlarla beraber geziyorum. Bu da benim işime geliyor açıkçası. Şimdilik gayet güzel. Şimdi Bukit Bintang'a doğru gidiyoruz. Gayet sıcak bir gün yine. Nem oranı %80, 34 derece. Burası da şehir turu yaptırıyor. İşte özellikle galiba geceleri yapıyorlar. Gündüz sıcak olduğu için gece turları düzenliyorlar. Gündüz var mı bilmiyorum. Ama bu kafile burada beklediğine göre muhtemelen var. Bu büyük turist otobüsleriyle 2 katlı şehri gezdiriyorlar. Evet, güzel kokular gelmeye başladı. Tabii nereye kadar? Yolun köşeye kadar. Artık öğrendik nerede farklı yemekler var. Bu arada yemek kokusundaki rahatsız olduğum konuyu da biraz öğrendim. Buradaki bir arkadaş söyledi oteldeki. Kullandıkları yağla ilgiliymiş. %70.
Onun haricinde pişirilen yemeklerin, işte etlerin farklı olmasıyla ilgili diyorlar. Üçüncüsü de bazı meyveler işte kokan, şu an ismi aklıma gelmiyor ama neydi onun adı? Ondan bahsettiler ama onu biliyorum, yani onun kokusunu biliyorum. O zaten bildiğim bir şeydi. Ama %60, %70 asıl sıkıntı kullandıkları yağmış. Evet, burası. Burada ne yapıyorlarsa onu anlamadım da şu restorandan geliyor. Evet, Kale Central Bukit Bintang'dayız. Buraya aşağı yukarı her gün geliyorum. En merkez yer burası. Her yer AVM. Yani şurada 200 metre içinde 5-6 tane AVM var. Şimdi şurası bir Japon AVM'si. Şurası. Onun haricinde pavilyon var, pardon. Onun karşısında bir tane daha AVM var. Çok fazla yan yana AVM yapmışlar. Caddede geziyorum. Bir yandan da Betty bekliyorum. Hala uyanmadı sanırım. Cevap vermedi. Evet, bizim İstanbullu dondurmacı henüz açmamış. O abiler. Buranın en büyük AVM'lerinden pavilyon. Evet, ben buraya bakacağım. Böyle caddede yürürken işte sürekli dışarıda duramıyorsun. İşte bir yerden sonra evi iyice sıkıştırıyor, iyice rahatsız ediyor. Mecbur bir yere girmek zorunda kalıyorsun tuhaf bir şekilde. Genelde 7-Eleven'a veya işte herhangi market varsa ona giriyorum ama AVM'lerin içine girip tahmin ediyorum sırf serinlemek için girenler var yani benim gibi. Arkadaşım da kahvaltı yapmak için dışarı çıkmış. O bilmiyordu benim buralarda olduğumu. Sonra buluşuruz dedi. İyi dedim. Beraber Putrajaya'ya gideceğiz. 37 kilometre mesafede bir yer. Tamam, ben trenle gidelim diyeceğim. O Grab'le gidelim diyecek. Neden? Çünkü pound TL'den daha değerli. Ayrıyeten ben tabii tren yolculuğunu seviyorum ama o istemeyecektir muhtemelen. Ama çok sorun değil. Evet, bizim dondurmacı abiler açmışlar. Yani 10 dakika önce geçtik buradan. Kapalıydı. Hayırlı işler derdim de kalabalıkmış. Burası çok hoş bir AVM. Çok beğeniyorum yani burayı. Abicim bir saniye. Böyle güzel bir AVM burası da. Yine aşağıda bu standlar çok güzel bir enerji katıyorlar. Her AVM'de olması gerekiyor bence. İnsanlar buraları kiralayıp orada satış yapıyorlar. Bizim AVM'lerimizde o kadar çok boş alan var ki bunları niye değerlendirmiyorlar bilmiyorum. Özellikle derneklere, vakıflara bu tip yardımlar edilebilir. Burada da bir Türk firması var. Parfüm üreten güzel bir Türk firması. Hatta şöyle göstereyim, daha önce görüşmüştük, tanışmıştık abiyle de beni tanımadı şu an. Türk bayrağımız burada da dalgalanıyor. Aha. Ah be Spiderman, sen bu hallere düşecek adam mıydın be? Spider devam et.
Evet, inceden ekilmiş durumdayım. Bet biraz rahatsızmış. O yüzden biraz otelde kalacağım dedi. Bugün gitmeyebiliriz dedi. Dedim olur. Olur demeyi bilmiyorum ama okey diyorum genelde. Ee, Şimdi ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yok. Planım yoktu. Tek planım Putrajaya'ya gitmekti. Ama işlerim var. Ev tutmam gerekiyor. Ya da oda kiralamam gerekiyor. İkisinden biri. Onu da şöyle anlatayım. Paylaşımlı oda istemiyorum aslında ama paylaşımlı odalar daha uygun oluyor. Merkeze yakın uygun yerler var. Normal ev kiralarsam da aynı parayı veriyorum. Sadece fazladan işte bir kira bir depozito değil de iki kira iki depozito istiyorlar. Çok önemli değil, onu da hallederiz de ucuz olmasını istiyorsan bu sefer bir tık şehrin dışında olması gerekiyor. Paylaşımlı odalar daha şehre yakın, daha iyi konumda olabiliyor. Paylaşımlı oda olayı nasıl? Normal bizdeki gibi bir ev düşünün. Her odayı farklı bir kişiye kiralıyorlar. Mutfak ve banyo paylaşımlı. O da kendinize ait. Daha önce gidip bir odaya daha bakmıştım. Orası biraz e, rahatsız etmişti beni. Banyoda hep başkalarının eşyaları, mutfakta hep başkalarının eşyaları. Rahat edemeyeceğimi düşündüm. O yüzden pek sarmadı. Derken burada güzel bir şeyler gördüm. Evet, bu abiler ne yapıyor böyle? Soğan koyuyorlar. Kırmızı soğan. Anlamadım. Evet, ben bundan yerim. Hemen şu yana da bir bakayım. Burası da evet, meyve yapıyor. Bu ne yapıyor? Wow, güzel. Ama yok, ben şundan yiyeceğim. Evet, bu çok güzelmiş. Burada abi canlı canlı önümüzde yapıyor. Burada da soğanı rendeliyor. Evet, çok merak ettim açıkçası. Kırmızı soğanlı, işte yağlı. Hamurda yağda kızartıyorlar. Hemen bir tane alacağım. Card, yeah. Card. Cash, okay. Yeah. Ne oldu? 50 ringgit verdim. 52 ringgit verdim. 40 geri verdi. 12 ringgitmiş. Bir tane etli aldım. Bir tane de tavuklu aldım, ikisini de deneyeyim diye. Şöyle bir şey. Evet. Yiyecek bir yer daha bulmuş oldum herhalde. Gayet güzelmiş. Tavuk döner, et döner. Burada 18 ringgit. 18 ringgitten başlıyor, 20'ye de var. Yani o yüzden işte aklınıza başka bir şeyler gelmesin ne eti o diye. Burada et ucuz. Tavuk da ucuz. Evet, gayet güzel. Beğendim. Evet arkadaşlar, dün herhangi bir şey yapamadım. Bet'le ufak bir anlaşmazlığımız olduğunu ben anlamadım da söylediğim bir söz onu rahatsız etmiş. O yüzden buluşamadık, herhangi bir yere gidemedik. Fakat bu sabah
Kendisi Malakka'ya gitmiş. Beraber gidecektik aslında Malakka'ya da. Daha sonrasında bir yanlış anlaşılma olduğunu anladık, konuştuk. Herhangi bir sorun yok. Şimdi beni Malakka'ya davet etti. Orada da daha önce tanıştığım bir Türk var. Burada tanıştım onunla da. Ben de Malakka'ya gidiyorum. Şu anda otobüs terminaline gideceğim. Grab çağırdım, onu bekliyorum. Otelden de ayrılmak üzereyim. Eşyalarımı otele bıraktım. Asıl büyük valizimi. Sadece küçük bir eşya çantası hazırladım. Ayrıca bilgisayarımı ve elektronik aletlerimi götürüyorum. Malakka'yı göreceğiz. Evet. Grab'in de salağına denk geldim sanırım. Adam beni bulamadı. Yanlış yere gitti herhalde. Evet, terminale geldik. Yani umarım terminaldir. Ya da doğru terminaldir. Çünkü çok anlayarak gitmiyorum. Bas terminal, bas terminal. İnşallah Malakka'ya buradan otobüs vardır. Yoksa tekrar bir daha doğru yeri bulmam gerekecek. Ama yok, bildiğimiz standart Türkiye'deki gibi bir otobüs terminali. Buradan her yere gidilir diye düşünüyorum. Evet, yolculuk spontan olarak devam ediyor ve nereye gittiğimi, gideceğimi tam olarak bilmiyorum. İşte dün KL Central'daydık. KLCC. Bugün Malakka'ya gidiyoruz. Eyvah eyvah, bunlar bilet kuyruğu. Evet. Evet, niye böyle bu kadar çok sıra var ya? Bilet mi yok? Evet, hemen bir sormam lazım. Evet arkadaşlar, şimdi olayları öğrendim. Olay şu, burada firmalar yok. Nasıl yok? Yani firmalar var da firmalar terminale çalışıyor. Otobüs kaldırıyor sadece. Bilet satmayı terminal kendisi hallediyor. O yüzden şey yok. Markaların isimleri üstte yazıyor ama satışı yapan terminal. Sıradaki araç kiminse en sen kaçta istiyorsan o saatte hangi firmanın otobüsü varsa onlar oraya bileti veriyorlar. Gayet güzel. İşte o bağıranlar, çağıranlar, ne bileyim ucuz bilet, pahalı bilet yok. Demek ki standart burada da. Bu neye sebep olur bence? Şuna sebep olur. Fiyatlar düşer. Veya denetleyen bir kurum var. Neresi terminal. Herhangi bir problem olduğunda bununla ilgili müdahale edebilir. Ayrıca diğer bir bilgi. Burada işte kapı sistemi varmış havalimanlarındaki gibi. Uçağa biner gibi işte belli bir hangi otobüse bilet aldıysan hangi kapı diyorlarsa o kapıya gidiyorsun. O kapıda saatini bekliyorsun. Otobüs geldiğinde kapı açılıyor, öyle binebiliyorsun. Öyle dışarı çıkma ya da bağırtı çağırtı yok. İşte kalkıyor muhabbeti yok. Güzel, beğendim otobüs sistemini. Ve fiyatlar çok ucuzmuş. Otelden buraya 11 ringgite geldim. Hemen TL'ye çevireyim, 88 lira. Takriben tam bilmiyorum tabii, şey yapacağım, bakacağım ama 13-14 ringitte Malakka'ya otobüs biletiymiş. 13-14 ringgit işte 100 lira gibi bir fiyat yapıyor ve 150 kilometre yol gideceğim. Buradan neyi çıkartıyoruz? Ulaşım ucuz. Grab de ucuz, yani Grab burada pahalı olmuyor. Eğer taksiyle gelseydim çok daha fazla, 2 katını öderdim. Çok daha fazla para öderdim. O da gayet iyi yani. Evet, biletimizi aldık. 12.40 ringgit. 12,5 ringgit. 100 lira diyebiliriz işte ya. Yani çok da abartmamak lazım ama işte dediğim gibi 3-5 kilometrelik bir yolculuğa da aynı paraları verdim. Ama 150 kilometre otobüsle yol gideceğim. Yine aynı parayı vereceğim. Ama
Niye bu aradaki fark derseniz, bu taksi, yani taksiyle otobüsü karıştırmayın. Normal taksiyle aynı mesafeye gitseydim Grab yerine 25 ringgit verecektim, 30 ringgit verecektim. 12, 13 ringite, 11 ringite geldim. 11.30'a otelden terminale geldim, otobüs terminaline. 12,5 ringite de buradan Malakka'ya gideceğim. Bakalım neler olacak. Ve henüz kahvaltı yapmadım. Saat 2.30, otobüsüm 3'te. 7-Eleven'dan ne alabilirim diye bakacağım. Evet. Otobüs terminalinde kapıya geldik. 13. kapı. Otobüsün saatini bekliyoruz. Orada bir hanımefendi oturuyor. Sıra sıra otobüsleri sayıyor. Benim otobüsüm sanırsam bundan sonraki. Şu an saat 3'e 7-8 var. 3 otobüsü benim. Az sonra gelir o da. Çok güzel bir sistem. Hiçbir otobüs kapıda beklemiyor. Hiçbir kalabalık sağda solda dolaşmıyor. Tabii şimdi bunun medenice bir hareket olduğunu insanlara anlatmak biraz zor. Ama havalimanı gibi otobüs terminali yapmışlar. Sistem çok güzel. Buradan çıkartılacak çok ders var bence. Saatimizi bekliyoruz. Bindik otobüse. Böyle kara kuru bir otobüs. Henüz otobüs terminalinden çıkmadı. Bekliyoruz. Tüm perdeler kapalı. Neden? Çünkü burada her zaman sıcak olduğu için güneş gelmesin diye tüm perdeleri kapatmışlar. Evet, Malakka'ya doğru gidiyoruz. Hava çok sıcak. 34 derece gösteriyor bugün. Ekim'in 21'inde 34 derece sıcakla bu kadar nemle ilk kez karşılaştığım için çok zor geliyor bana. Evet, Malakka'dayız. Otobüsten şimdi indim. Tam 2 saat sürdü. Tam 2 saatte Kuala Lumpur'dan Melakka'ya geldik. Toplamda 12,5 ringgit para verdim. Ve gayet güzel bir yolculuktu. Gayet beğendim yani. Klimalar full artı full çalışıyordu. Perdeler kapalı. Hiç öyle sıcak, güneş, ışık gibi bir dert olmadı. Konuşan bile yoktu ya. Çocuk bile yoktu yani. Yani gayet güzel bir yolculuktu. Tabii olmasını isteriz. Olmasını istemediğimizden değil ama yoktu yani. Şimdi Grab çağıracağım ama otobüs durağının içine çağrılmıyormuş. Bu yüzden dışarıdan lokasyon seçmem gerekiyor. Umarım doğru bir yer bulup seçebilirim. Kimse sigara içmiyor. Bir Avrupalılar olarak biz içiyoruz. İçelim bakalım. Evet, Malakka'dayız. Evet, otobüs terminalinde indim. O arada Grab çağıracaktım. Grab'e lokasyon girerken işte Alman bir çift, yine benimle aynı otobüste gelen Alman bir çift, işte nereye gidiyorsan hani beraber gidelim daha ucuza gelir dedi. Baktım zaten yakın yerlermiş. O yüzden işte ben zaten Grab çağıracaktım. O yüzden daha hiç şey yapmadım. Ekstra bir şey
söylemedim. Beraber Grab'e bindik. Onları bıraktık önce. Para teklif ettiler hani verelim diye. Dedim yok sağ olun, zaten yakın bir yer. Çok önemli değil. Aynı yere gidiyoruz zaten. Yol da uzamıyor. Onları bıraktım. Oradan otele geldim. Güzel bir yerdeyim. Rucksack in Premium. Şimdi içeri gireceğim. Ama gerçekten burası çok güzel. Daha doğanın içinde bir şehir. Yüksek binalar yok. Ve beğendim.